Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel motiflerle oluşturduğum şu bluzu anlatmaya çalışacağım. Sadece motifi anlatıp videoyu bitirmek istemedim. Motifleri yine bir üründe değerlendirip o şekilde anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü hem elbiselerde hem çantalarda kullanabileceğiniz çok şahane motifler bunlar. Ölçü de vereyim. Şu ek yeri ve 14,5 santim, 14-14,5 santim kadar genişliği. Şu roba kısmı 13,5 santim. Etek kısmında 12 santim. Bu benim ördüğüm ölçü. Tabii ki sizinki de kendinize uygun olacak ölçü. 44 santim eni. Gene salaş bluzlardan. Öyle bedene çok yapışan modellerden değil. Ne kadar bol durursa o kadar güzel oluyor. Ona göre daha da kalın iplerle de örebilirsiniz. Ya da motif sayısını arttırabilirsiniz. O da olabilir. Şimdi videoya geçelim. İp bilgilerini de şöyle göstereyim. 100 gram, 300 metre, %100 olefin. Çok hafif bir ip, zaten uçan ip yazmışlar. Ne kadar büyük büyük kıyafetler de örseniz ağırlığı gerçekten çok hafif oluyor. Hiç ağırlığı olmuyor kıyafetlerin. Ve 4 milim tığ kullanıyorum. Bunları açıklama bölümüne yazacağım. Şimdi şu tarçın rengi papatyanın ortasında kırık beyaz ve motifin dışında kullandığım şu vizon rengi sabit tuttum. Bütün motiflerde aynı şekilde. Sadece papatyanın yapraklarını işte kırmızı, mor ve turkuaz kullandım. Şimdi turkuaz rengi son motifi, yani 6. motifi birlikte öreceğiz. Kırmızıyı şöyle ortaya getiririm diye düşündüm. Buraya turkuazı ördük mü 6. motif ile tamamlanıyor. Göğüs kısmına bluzun bir de etek kısmına sadece trabzan öreceğiz. Basit, kolay, yeni başlayanlar için de çok ideal modellerden biri olacak gene. Tarçın rengi iple şöyle ipi çeviriyorum. İçinden alıp ilmeği sihirli halkanın içine bir tane sıkılaştırıyorum ilmekle. Sonrasında 16 sık iğne. Mümkün olduğu kadar gevşek örüyoruz. Hiç sıkmadan. 16 sık iğne. Sıra sonunda başladığım ilk sık iğneye bağlıyorum ve kesiyorum. Şimdi kırık beyazı herhangi bir ilmekten sıkılaştırıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğe bir, iki, üç, 4 kere de çıkıyoruz. Yani dörtlü trabzan. Araya 2 zincir. 2 kere doluyorum. Diğer ilmeğe önce bir tane ip alıyorum. Sonra 2 2. 3 4. Şu ortayı örüyoruz. 2 zincir. 2 kere doluyorum. Yanındaki ilmeği, her ilmeğe bir trabzan, dörtlü trabzan örüyoruz. Bu ipleri şimdi örgünün arkasından yürüterek kaybedeceğim.
örerken yürütmeyin içinden. Çünkü farklı renkler olduğu için görünüyor. Şöyle ince ince tek ip alarak yürütürsek çok daha temiz bir görüntü oluyor. Farklı örgülerle de kaybetmeye çalışmayın. Bu sefer de örgüyü kalınlaştırırız. O da güzel olmaz. Mümkün olduğu kadar fazla örgü örmeden, fazla ilmek atmadan örgüyü bitirmemiz gerekiyor. Şunları da arkada tek ip alarak içeride hangi ip hangi örgüye aitse renk olarak onun içinde kaybedeceğiz. Çünkü farklı örgülerle de bu ipleri kaybediyorlar. Bu sefer örgüde kalınlık oluyor. Ekstra bir örgü katmış oluyoruz o şekilde örgüye. 1, 2, 3, 4. Gene 16 sık iğnenin üzerine 16 dörtlü trabzan. Sıra sonunda 2 zinciri çektikten sonra burada da 2 zincir bırakıp bağlıyorum. Şimdi biraz daha ince bir tığ alıyorum. İpleri kendi renklerinin içinde ince bir ip alarak şöyle tek tek bu şekilde ipleri kaybediyoruz. Bunu örerek yapmayın çünkü farklı renklerde örüyoruz. Bunlar belli oluyor. Kendi rengi içerisinde ilmekli iplikleri yürüterek yok etmek çok daha iyi oluyor. Beyaz ipi de gene beyaz örgünün içinde şöyle bu şekilde görünmez hale getiriyoruz. Birkaç kere bu şekilde aldıktan sonra yeterli oluyor ve kesiyoruz. Şimdi papatyayı öreceğiz. Herhangi bir boşluktan ipi alıyorum, sıkılaştırıyorum. Bunu içeriden yürütebiliriz. Sık iğne öreceğimiz için bu gözükmez. Her boşluğun içine 3 sık iğne örüyoruz. Hemen yanındaki boşluğa 3 sık iğne. Başladığım sık iğnenin içine bağlıyorum. Şimdi üzerine doluyorum. 2 tane atlıyorum. Diğer boşluktaki ilk sık iğnenin içine batıyorum. 3. ilmeğe. 1, 2, 3. Şimdi 3 trabzanlar örüyoruz. Gene aynı boşluğa bu şekilde 9 trabzan örüyorum. Dokuz trabzandan sonra gene 1-2 ilmek atlıyorum. Diğer boşluktaki ilk sık iğneye ilmek kaydırıyorum. Gene doluyorum. 1-2 atlıyorum. 3. ilmeğe üçlü trabzanlar 9 tane. Aynısını örüyoruz gene. Şuradaki 2 boşluğa denk geliyor bir tane papatyanın yaprağı. Gene 9 trabzan örerek devam ediyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye. Yani hep
bir yandaki boşlukta ilk sık iğneye ilmek kaydırıyorum. Aralarda 2 ilmek atlayarak papatyaları ilmek kaydırarak bağlıyorum. Son yaprağı ördükten sonra şurada başladığımız noktaya gene ilmek kaydırarak bağladım ve kesiyorum. 16 sık iğne, 16 dörtlü trabzan, aralarda 2 zincir. Sonrasında papatyanın desenine geçerken önce kutucuklara 3'er sık iğne ördüm. Buradaki 16 trabzan ya da boşluk, her boşluğa bir yaprak getirecek şekilde örüyoruz ve 8 yaprağımız oluyor. Şimdi yaprağın tepe noktasından, yani 9 trabzanın ortasına 1 2 3 4 5. sıkılaştırdıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir. Şurada bakın, şuraya batıyorum. Hemen buraya batmıyorum, şuraya bir sık iğne. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ortadaki trabzana bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Gene hemen buraya değil, sık iğnenin dibine gene 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5. trabzana sık iğne. 5 zincir. Sık iğne. Başladığım noktaya bir sık iğne örüyorum. Şimdi bu boşluğun içine gene trabzanlar öreceğiz. Beyaz trabzanları ördüğümüz gibi 1 2 3 4 5 zincir, 2 kere doluyorum. Aynı boşluğun içine 1 2 3 4 kere de çıkıyorum. Dörtlü trabzan, 4 tane. Dördüncü trabzanın üzerine 1 2 3 zincir. Hemen dibindeki şu iki ipi alıyorum. İlmek kaydırarak sabitliyorum. Tekrar 2 kere dolayıp aynı boşluğun içine 4 trabzan daha. Toplam 8 adet trabzan. Şimdi 7 zincir. 6 7. Şuradaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha. Gene 7 zincir. Doluyorum. Diğer çiçeğin tepesine dört tane trabzan,
Dördüncü trabzana 3 zincir, şuradaki 2 ilmeği ipi alıyorum. 4 trabzan daha. Şu köşeyi ördüğümüz gibi buraya da örüyoruz. Aradaki bir çiçeğe de 7 zincirle bağlayıp devam ediyoruz. Sıra bu şekilde tamamlanıyor. Fakat bu motif bunlar gibi tek kenarından birleşmeyecek. Hem bu motife hem bu motife birleştireceğim için şuraya kadar söküyorum. 4 tane trabzanı bırakıyorum. Buradan şuraya, buraya ilave olacak. Yani eklenecek şuraya. Yarım bırakıyorum. Sıra bittikten sonra ekleyeceğim. Şimdi 7 zincir çekiyorum. Diğer çiçeğin başına sık iğne, şuraya geliyorum. Buraya da bir tane sık iğne. Bunları birleştiriyorum. Sonra 7 zincir daha. Dört tane dörtlü trabzan. Şimdi tomurcukları 3 zincirle örmüştük. Bu birleştirme yerlerinde bir zincir, içinden alıyorum. Bir zincir daha, 4 trabzan daha örüyorum. Yedi zincir daha. Diğer çiçeğin başındaki sık iğneye bir sık iğne ve 7 zincir çekip diğer köşeyi örüyorum. Bir zincir, diğer motifin tomurcuğuna bir zincir daha ve şuraya sabitliyorum. Hemen 2 ipi alıp ve 4 trabzan daha. Şimdi 7 zincir, sık iğne, 7 zincir buraya bağlıyoruz. Başlarken birleştirmeye burayı yarım örüp geçmiştim. Şurada sık iğne ile birleştirdim. Tomurcuğundan sonra burada ve burada birleştirdikten sonra şimdi yarım kalan köşeyi tamamlıyorum. Bir daha deneyelim. Yumuşak bir ip olduğu için. İki, üç, 4. Bir zincir,
Bir zincir, burada zaten 4 trabzan vardı. İlk trabzana bağlıyoruz ve sırayı bitiriyoruz. Bu şekilde tamamlamış oldum. Motiflerin tersi de gayet temiz. Hiç ipleri gözükmüyor. Bunu kırmızıyı ortaya getireceğim diye düşünmüştüm. Göğüs ortasına ve sırt ortasına bu şekilde düşünmüştüm ama isterseniz böyle de olabilir. Yani zevkinize kalmış. Turkuazı da ortaya getirebilirsiniz. İstediğiniz dizaynı yaptıktan sonra şimdi hem göğüs tarafındaki hem etek tarafındaki örgüleri, trabzanları öreceğiz. Şuradan ipi hemen bağlıyorum. Bağladığım yer koltuk altı oluyor. Sıkılaştıralım. Şurası koltuk altı, burası koltuk altı. Şimdi trabzanları örerken daraltarak öreceğiz. Gene son sırayı yaptığım iple devam ediyorum. 3 zincir. Bu tomurcuğun üzerine bağladım ipi. Sonra her ilmeğin içine ikili trabzanlar örüyoruz. Buraya 7 zincir çekmiştik. 7 trabzan örüyoruz. Sık iğnenin üzerine de bir tane, tekrar boşluğa 7 trabzan. Sonra trabzanların üzerine boşluklara, trabzanlara bir tane de aradaki tomurcuğa batarak örüyoruz ki her ilmeği değerlendirelim, boşluk kalmasın. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Bir sıra örecektim ama biraz daha yükseltmek istedim bedeni. O yüzden 3 sıra trabzan ördüm. Hiç eksiltmeden yuvarlak bir şekilde 3 sıra trabzanı ördükten sonra şu renkli ipleri taktım. Hem sıra başında hem sıra biterken eksilterek şöyle yakaya kadar geldim. Buralara kordonlar takılacak. Şimdi arkayı ya da diğer tarafı örüyoruz. Başlangıcım iki motifin arası. Şu tomurcuğun olduğu yer. Zaten burada başlangıç şurasıydı. Yani bitiş burasıydı. Ben aynı noktadan başlıyorum. Aynı bitiş ilmeğine şimdi tekrar ip takıyorum. Şuraya. Aynı ilmeğin içine bir iki zincir doluyorum. Bir taneyi atlıyorum, diğerine eksiltiyoruz ya şimdi sıra başında ve sıra sonunda. Burada eksiltmiş oldum ve devam ediyorum. Sıra sonuna kadar trabzan örüyorum. Bir, iki, bir de ipi takıp başladığım ilmek var. 3 ilmek var. Burası son ilmek. Bir tane yarım trabzan yapıyorum, bekletiyorum. Doluyorum, bir tane atlıyorum. Son trabzana, son ilmeğe, sonra hepsini topluyorum. Bu şekilde eksilme devam ettiği
ilerledikçe devam edecek olan bir üçgen görüntü oluşuyor. Her iki taraftan da. Buradan da oradan da aynı görüntü oluşuyor. Şimdi ipi burada kesiyorum. Şimdi ana rengi bağlayacağım. Ters çeviriyorum. İpi kopardığım, kestiğim noktadan bağlıyorum. Bir, iki zincir doluyorum. Bir taneye atlıyorum, diğerine. Bu şekilde devam edecek. Sıra sonuna kadar trabzan. Gene sıra sonunda şurası eksilttiğimiz yer, şu üçgen görünen, bu son trabzan. Yani 1 2 3 ilmek var son trabzana kadar. Yarım örüp bekletiyorum. Bir taneye atlıyorum. Son trabzana topluyorum. İpi sıkıştırıp kesiyorum. Sıkıştırıyorum ipi. Burada ördüğüm gibi aynı rengi takip ederek şimdi ipi kestiğim yere diğer rengi bağlıyorum. Şu ikisini bir aldığım, eksilttiğim ilmek oraya bağladım. Bir, iki zincir. Şimdi gene eksiltiyorum. Bir tane atlıyorum diğerine. Trabzanlarla devam ediyorum. Sıra sonunda şu son trabzan, bir tane yarım, bir tane atlıyorum. Son trabzana topluyorum. Burada şu kırmızı ipten itibaren eksiltmeye başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördüm. 3 sırada yuvarlak ördüm hiç eksiltmeden. 13 sıra yani desenden, motiften itibaren 13 sıra yakaya kadar ördüm ama bu tabii ki sizin ölçünüzde değişebilir. İpe göre de değişebilir, ele göre de değişebilir. O yüzden kendi bedeninizi ölçerek yapacaksınız. Ben sadece fikir olması açısından söylüyorum. Şimdi şu rengi ördükten sonra gene ana rengi beyaz, turkuaz, mor ve ana rengiyle bitiriyorum. Şu yanlardaki iplikleri birbirine bağladım bu şekilde. Sonra örgü bittikten sonra içinden yürüteceğim ve kendi renginde kaybolacaklar. Son sırasına hem kordon yapacağız hem son sıra yani sık iğne geçeceğim. Fakat iki renk ya beyaz ya tarçın. Hadi tarçın rengiyle yapalım. Şu koltuk altı başlangıç yerine hemen ipi bağlıyorum. Bağladığım yere bir sık iğne ve devamında şurada üçgen görüntüler var, bakın eksiltirken oluşmuştu. Onların içine iki tane sık iğne, her birinin içine iki sık iğne örüyorum.
İplikleri yürütmüyorum çünkü farklı renkli oldukları için içinden görünebiliyor. Bu da güzel durmuyor. Her bir üçgen boşluğa 2 sık iğne. Şimdi askı kısmında zincir çekiyorum. Yeteri kadar. Askıyı sabit yapacaksınız. Yani buradaki askı diğer tarafta da dikili olacaksa ona göre zincir çekeceksiniz. Ya da bağlamalı yapacaksanız da daha büyük, daha uzun zincir çekeceksiniz ki bağlayacak payı kalsın kordonun. Şimdi ben bağlamalı çalışmayı düşünüyorum. 50 zincir çektim. Şöyle boncuk koyuyorum. Sabitledim boncuğu ve zincirin düzgün durduğunu görüp şöyle en baştaki zincirden itibaren sık iğne örüyorum. İlmek kaydırarak da yapabilirsiniz. Sık iğne de olur. Bu şekilde bir kordon oluşturuyorum. İlmek kaydırarak yaparsanız daha ince bir kordon olur. Bikini için mesela daha ince olması için ilmek kaydırarak yapabilirsiniz. Her zincire bir sık iğne. Şimdi bağcığını yaptıktan sonra şurası bizim ilk trabzandı. Son sırada eksilte eksilte gelmiştik. Şurasını ben tekrar bu sırada da eksiltmek istiyorum. O yüzden ilk trabzanı atlıyorum. Yani buraya batmam gerekiyor normalde ama buraya değil, bir sonrakine. Şöyle göstereyim. Bir sonrakine sık iğnelerle devam ediyorum. Burada da bir tane eksiltmiş oldum. Son trabzana batmıyorum. Burada bir eksiltme yapıp hemen şu boşluğa geçeceğim çünkü kordonu ördükten sonra 50 zincir çekiyorum, boncuğu takıp sık iğnelerle dönüyorum. Burada ördüğüm gibi tekrar boncuğu takıyorum. Bu şekilde de takabilirsiniz. Hemen sık iğnelere başlıyoruz ilk zincirde. Kenar sık iğnelerini ördükten sonra şöyle içini de göstereyim. Koltuk altı ve bluzun etek kısmını da 10 sıra trabzan ördüm. Renkleri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sonra bir sıra gene tarçın rengiyle sık iğne geçtim. Yaka ve kol kenarlarında olduğu gibi. Evet, umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Gene birilerinin işine yarar ürünler çıkmasına vesile olur diye umuyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.